Bir evin içini bazen gürültü değil, sessizlik doldurur. Duvarlarda yankılanan kahkahalar susar, çay bardaklarının tınısı kaybolur. Bayram sabahlarının telaşı unutulur. Geriye sadece görünmez bir boşluk kalır ve o boşluk evladın uzaklaştığını hatırlatır. Telefonun çalmadığı akşamlar, cevapsız mesajlar, aceleyle geçiştirilen ziyaretler. En çok da göz göze geldiğinizde hissettiğiniz o soğuk mesafe. İnsanın içine çöken asıl soru şudur: ne zaman birbirimizi kaybettik? Sevgi yok olmaz ama bazen yük olur, borca dönüşür. Fedakarlıklar hatırlatıldıkça teşekkür bir mecburiyet, uzaklaşmaksa tek çare olur. Bugün size anlatacağım hikaye, yıllarını evladına adamış bir annenin 60 yaşında ilk kez kendine dönmeyi öğrendiği yolculuktur. Çünkü bazen evladınızı yeniden bulmanın yolu önce kendinizi bulmaktan geçer. Peki bu anne yıllar sonra evladına yaklaşmanın yolunu nasıl buldu? Hazırsanız başlıyoruz. Zeynep Hanım 60 yaşına bastığında hayatının en sessiz dönemine girdiğini fark etti. Yüzündeki çizgiler yılların emeğini ve gömülü acılarını taşıyordu. Gençliğinde yapmak istediği birçok şeyi ertelemişti. "Oğlum okusun, iyi yerlere gelsin" diye kendi heveslerini bir kenara bırakmış, yıllarını tek başına çalışarak geçirmişti. Oğlu Kemal Bey artık saygın bir mimardı, evliydi, 2 çocuğu vardı. Ama 3 yıldır annesine yaklaşmıyor, aramaları seyrekleşiyor, mesajları kuru bir tamamdan öteye geçmiyordu. Arasa bile sesinde acele, kelimelerinde uzaklık vardı. Bir gün Zeynep Hanım masumca sordu: "Evladım, bana biraz yabancılaştığını hissediyorum. Bir şey mi var?" Kemal Bey'in cevabı kısa ama ağırdı: "Büyüdüm anne. Hep yetmediğimi hissetmekten yoruldum." O söz Zeynep Hanım'ın kalbine bir taş gibi oturdu. Ama o an hiçbir şey demedi. Açıklama yapmasını istemedi. Sadece oğlunun gözlerine baktı ve sustu. O gece evde yalnız başına oturdu. Rahmetli eşinin anıları gözünün önünden geçti. Pencerenin önüne oturdu. Uzaklara doğru derin derin baktı. Kendi kendine sordu: "Ben iyi bir anne miydim? Yoksa sadece çok çalışan bir anne mi?" O an gençliğinde hayatına dokunmuş birini hatırladı. Lise öğretmeni Sevim Hanım. Bir keresinde ona şöyle demişti: "Sen çok şey duyuyorsun ama kalbinden dinlemiyorsun." Yıllar önce üzerinde durmadığı bu cümlenin aslında kendisine bırakılmış bir işaret olduğunu fark etti. Ve ertesi sabah kararını verdi. Sevim Hanım'ı bulacak, yıllardır kaçtığı cevapları onunla konuşacaktı. Ertesi sabah Zeynep Hanım kararını vermişti. Telefonunu sessize aldı, kimseye haber vermedi. Sadece yıllardır görmediği, lise yıllarında kendisine yol göstermiş olan Sevim Hanım'ın yaşadığı kasabaya doğru yola çıktı. Otobüs penceresinden dışarı bakarken kendisiyle hesaplaştı. Geçmişi gözünün önünden akıp gitti. Bitmeyen mesailer, kaçırılan bayramlar, yarım kalan hayaller. Ve şimdi bütün bunların ödülünü beklediği tek kişi olan oğlunun ona her zamankinden daha uzak olması. Kasabanın kıyısındaki küçük evin önünde durduğunda kalbi hızla çarpıyordu. Bahçede Yasemin kokusu vardı. Duvarların arasından sabah güneşi süzülüyordu. Kapıyı çaldığında yıllardır görmediği o tanıdık yüz kapıda belirdi. Sevim Hanım saçlarına düşen aklara rağmen gözlerinde hala aynı dinginliği taşıyordu. Kapıyı araladığında önce biraz şaşkın, sonra içten bir tebessümle gülümsedi. "Zeynep, yıllar oldu. Seni görmek ne güzel." Bahçeden içeri girdiler. Yasemin kokusu taş duvarların arasına sinmişti. Masanın üzerinde yarım kalmış bir örgü duruyordu. Sevim Hanım sandalyesini işaret etti. "Otur, önce biraz soluklan." Yol yormuştur Zeynep Hanım derin bir nefes aldı. Elleri dizlerinin üzerinde titriyordu. "Beni böyle karşılayacağını biliyordum," dedi kısık bir sesle. "Çünkü sana anlatmam gereken şeyler var." Sevim Hanım başını salladı. Gözlerinde merak ama acele ettirmeyen bir sabır vardı. "Ne zamandır içini dökmek istiyordun belli. Zamanı geldi galiba." Zeynep Hanım'ın gözleri doldu. Boğazındaki düğüm çözüldü. "Sevim Hanım, ben iyi bir anne olamadım. Yıllarca çalıştım, çabaladım. Oğluma her şeyi sunmak için kendimden vazgeçtim.
Ama bugün bakıyorum da ne yaptıysam yetmemiş gibi görünüyor. Oğlum benden uzaklaştı Sevim Hanım. Çınar ağacının gövdesine yaslandı. Gözlerini Zeynep Hanım'a değil gökyüzüne çevirdi. Sonra yumuşak bir sesle konuştu. Bir ağacın dalları göğe yükselirken köklerini unutursa rüzgara dayanamaz. Söylesene Zeynep, sen oğluna neyi öğretmek istedin? Güçlü olmayı, dürüst olmayı, saygılı olmayı. Peki, dedi Sevim Hanım, sen bunların hepsini kendin yaşadın mı? Sesinde yargı yoktu. Sadece sakin bir aynanın berraklığı vardı. Zeynep Hanım cevap veremedi. O an fark etti. Asıl yolculuk işte bu sessizlikte başlıyordu. İki kadın evin bahçesinde yan yana yürüdüler. Kuş sesleri uzaktan yankılanıyor, ağaçların gölgesi taş patikaya düşüyordu. Zeynep Hanım gözlerini yere indirmişti. Sanki yıllardır yutkunup söyleyemediği sözler boğazında sıkışıp kalmıştı. Sonunda konuştu. Ben sadece oğlumun beni görmesini istedim. Onun için yaptıklarımı bilmesini, hatırlamasını. Sevim Hanım adımlarını yavaşlattı. Bahçenin ortasında yalnız başına açmış küçük bir çiçeğin önünde durdu. Tam olarak ne yaptın peki? Diye sordu. Zeynep Hanım içini çekti. Onun için gece gündüz çalıştım. Kendime bir gün bile ayırmadım. Gençliğimin hayallerini erteledim. Dost meclislerine gitmedim. Heveslerimi susturdum. Bütün ömrümü oğluma adadım. Sevim Hanım'ın bakışları şefkatliydi. Bunları düşündüğünde içinde ne hissediyorsun? Gurur mu, kırgınlık mı? Zeynep Hanım gözlerini kaçırdı. Bir süre sustu, sonra fısıldadı. İkisi de. Gurur duyuyorum ama çoğu zaman kırgınlık ağır basıyor. Sevim Hanım çiçeğin yaprağına dokundu. Bir fidanı sürekli destekle tutarsan kendi köklerini salmayı öğrenemez. Sen oğluna çok şey vermişsin belki ama ona hiçbir şeye borçlu olmadan ayakta durma hakkını vermemişsin. Zeynep Hanım'ın yüreği burkuldu. Yıllarca yaptığı fedakarlıkları zafer gibi taşımıştı. Ama belki de o fedakarlıklar oğlunun gözünde ağır bir borca dönüşmüştü. Sevim Hanım sözlerini sürdürdü. Bir anne fedakarlığını sürekli hatırlattığında sevgiyi bir sözleşmeye dönüştürür. Sanki diyorsun ki ben senin için neler çektim. Şimdi sen bana minnet borçlusun. Zeynep Hanım sesi kısık bir itirazla mırıldandı. Ama bunu bir annenin beklemesi çok doğal değil mi? Aslında beklemeli ama bu biraz tehlikeli, dedi Sevim Hanım. Minnettarlık özgür bir toprağa düşen tohum gibidir. Zorla ektiğinde büyüyen şey sevgi değil, suçluluk olur. O sözler Zeynep Hanım'ı biraz sarstı. Birden yıllar boyunca oğluna söylediği cümleleri düşündü. Ne fedakarlıklar yaptığımı bilmiyorsun. Senin için saçımı süpürge ettim. Bir gün çocukların olunca anlarsın. O an fark etti. Evladını uzaklaştıran şey belki de bağırışlar değil, bu sessiz ama ağır taleplerdi. Akşamüstü güneş batarken kasabanın taş sokakları turuncuya boyandı. Zeynep Hanım ve Sevim Hanım küçük verandadaki tahta sandalyelere oturdular. Önlerinde 2 bardak sıcak çay vardı. Buhar yükseliyor, aralarındaki sessizlik ağır ama huzurlu bir perde gibi araya giriyordu. Sessizliği ilk bozan Zeynep Hanım oldu. Eşim vefat edeli yıllar geçti. O günden beri oğlum aklımdan hiç çıkmadı. Onu bekledim, merak ettim. Ama çoğu zaman telefonum hiç çalmadı. Ve ben günün sonunda itiraf etmekten utandığım bir yalnızlığa gömüldüm. Sevim Hanım çayından bir yudum aldı. Gözlerini gökyüzüne dikerek konuştu. Yalnızlığın 2 türü vardır. Biri insanın kendisiyle baş başa kalıp içini duyduğu yalnızlık. Diğeri ise kendi evini boşaltıp başkasının hayatına sığınmaya çalışan yalnızlık. Zeynep Hanım şaşkınlıkla baktı. Ben galiba ikincisini yaşadım, dedi kısık bir sesle. Hayatımı oğlumun yoluna serdim. O büyüyünce kendi içimde hiçbir şey kalmadı ve bu boşluğu onun doldurmasını bekledim. Sevim Hanım masasının üzerindeki küçük aynayı aldı, Zeynep Hanım'a uzattı. Bugün kendine bak, oğluna değil, geçmişteki anneye değil, bugünkü kadına. Sen yıllardır kendine bakmayı unutmuşsun.
Zeynep Hanım aynaya baktı ama gözlerini hemen kaçırdı. Artık anne olmanın ötesinde kim olduğumu hatırlamıyorum. Sevim Hanım başını salladı. Onun yokluğu canını acıtıyor. Evet, ama kendi yokluğun daha ağır. Eğer yeniden varlığını kurmazsan, oğlunun sessizliği seni hep yaralayacak. Zeynep Hanım bardağa baktı. Çay çoktan soğumuştu. Yıllardır beklediği cevabın aslında hep içinde gizli olduğunu fark etti. Belki de oğluna yaklaşmanın yolu önce kendi varlığını yeniden bulmaktan geçiyordu. Günler geçti. Sevim Hanım'ın sözleri Zeynep Hanım'ın zihninde yankılanmaya devam ediyordu. Sevgi, borç gibi hatırlatıldığında ağırlaşır. Hafiflediğinde ise insanı kendine çeker. Minnet zorlandığında değil, özgür bırakıldığında filizlenir. Gerçek yakınlık, kontrol etme ihtiyacı kalmadığında başlar. Zeynep Hanım bu cümleleri ilk kez bir nasihat gibi değil, yol gösteren bir harita gibi görmeye başladı. Bir akşam elinde telefonla oturdu. Aramakla aramamak arasında gidip geldi. Yıllardır oğluyla yaptığı her konuşmayı düşündü. Sürekli öğütler, karşılaştırmalar, geçmişten örnekler ve her defasında geriye kalan kırık bir sessizlik. Bu kez farklı olacaktı. Derin bir nefes aldı ve numarayı çevirdi. Telefonun ucunda Kemal Bey'in yorgun ama meraklı sesi duyuldu. "Alo?" Zeynep Hanım'ın sesi titriyordu ama yumuşaktı. "Merhaba oğlum, her şey yolunda mı? Seni çaya davet etmek istedim. Önemli bir şey konuşmak için değil, sadece seni dinlemek istiyorum." Karşı tarafta kısa bir sessizlik oldu. Sanki Kemal Bey bu daveti hiç beklemiyordu. Sonra kısaca cevap verdi. "Tamam anne, bu akşam geleyim." Zeynep Hanım'ın dudaklarına hafif bir tebessüm yerleşti. O an oğlunun evet demesinden çok kendisinin ilk kez talep etmeden sadece dinlemek için çağırmış olmasına sevindi. Akşam olduğunda kapı çaldı. Kemal Bey temkinli ama meraklı adımlarla içeri girdi. Zeynep Hanım onu gülümseyerek karşıladı. Ne geçmişi açtı, ne eski sözleri hatırlattı. Masa sade bir şekilde hazırlanmıştı. Ortada bir demlik çay, 2 fincan ve küçük bir tabak kurabiye. İkisi küçük masanın başına oturdu. Çayın buharı aralarında görünmez bir köprü gibi yükseliyordu. Önce havadan sudan konuştular. Sonra Kemal Bey annesine dikkatle baktı. "Farklı görünüyorsun anne. Sanki artık bana ders vermeye çalışmıyorsun." Zeynep Hanım gülümsedi. "Çünkü sana bir şey öğretmek istemiyorum oğlum. Sadece seni tanımak istiyorum." Kemal Bey sustu. Bakışları yumuşadı. Uzun zamandır ilk kez şüpheci bir yetişkinin değil, annesinin yanında kendini güvende hisseden bir çocuğun gözleri vardı. Sonraki günler sessiz ama alışılmadık bir biçimde farklı geçti. Kemal Bey annesini daha sık ziyaret eder oldu. Ama bu gelişler ne tören havasındaydı ne de büyük barışma sahneleriyle doluydu. Kimi zaman işten çıkarken kısa bir uğrayış, kimi zaman da çocuklarıyla getirdiği sade bir öğle yemeği oluyordu. Dışarıdan bakıldığında sıradan görünen bu anlar, Zeynep Hanım için aslında yıllardır özlediği en değerli dakikalardı. Zeynep Hanım artık beklentiye kapılmıyordu. Telefon günlerce sessiz kalsa da "Neden aramıyorsun?" diye sormuyordu. Ama kapı çaldığında gelen adımı minnetle karşılıyordu. Böylece ilk kez oğlunun her davranışını tartmadan, sorgulamadan yanında olmayı öğrendi. Ve fark etti ki bazen anne olmanın en büyük gücü sessizlikte bile güven vermekti. Bir kök gibi. Toprağın altında görünmeyen ama her şeyi ayakta tutan, sessizce güç veren bir kök gibi. Görünmezdi ama varlığı hayatiydi. Bu farkındalık içindeki yükleri yavaş yavaş eritmeye başladı. Yıllardır göğsünü sıkan o ağır taş kalkıyor, yerini hafiflik alıyordu. Hatta aynada bile fark etti. Yüzündeki çizgiler yumuşamış, bakışları daha aydınlık olmuştu. Bir gün torunlarıyla oturma odasında oyun oynarken kendi kahkahasını duydu. Uzun zamandır bu sesi unuttuğunu fark etti. O kahkaha oğlunun sevgisinden bağımsız, kendi içinden gelen bir sese dönüşmüştü. O an fark etti ki hayat sadece evlatların yokluğuyla değil, kendi küçük mutluluklarını hatırlamakla da doluydu.
Bir öğleden sonra yıllardır kapalı duran sandığın içinden eski defterlerini çıkardı. Ardından köşede unutulmuş dikiş kutusunu açtı. Eline almadığı kumaş parçaları hala gençliğinin renklerini taşıyordu. İğnesini ipliğe geçirdiğinde sanki kendi hayatını yeniden ilmek ilmek örmeye başlıyordu. Sonra defterin sayfalarını çevirdi. Yarım kalmış yazılarına göz attı. Kalemini yeniden eline aldığında yıllardır içine gömdüğü sesi tekrar duydu. Bir zamanlar coşkuyla yazdığı satırları okurken gözleri doldu. "Ben sadece evlat büyütmedim," diye düşündü. "Kendi içimdeki kadını da büyütmeliydim." O an şunu fark etti. Oğlunun ona ne kadar yakın ya da uzak olduğundan bağımsız, kendi nefesini yeniden kazanabiliyordu. O akşam yatağa uzandığında içi uzun zamandır hissetmediği bir huzurla doluydu. Kendi kendine fısıldadı. "Ben artık sadece anne değilim. Yeniden ben olmayı öğreniyorum." Ve işte o cümle yıllardır kapalı kalan bir kapıyı araladı. İlk kez kaybetme korkusu değil, yeniden bulunmuşluk duygusu vardı. Aradan haftalar geçti. Zeynep Hanım artık içindeki fırtınalara teslim olmuyordu. Oğlunun değişmesini beklemiyor, onu zorlamıyordu. Kendi hayatına renk katmayı öğrenmiş, yıllardır unuttuğu yanlarını yavaş yavaş geri çağırıyordu. Bir sabah masanın üzerinde küçük bir kağıt ve yanında taze çiçeklerden yapılmış mütevazı bir demet buldu. Kemal Bey bırakmıştı. "Uğradım anne. Yarın yine gelirim. Senin sevdiğin böreklerden bıraktım. Mutfakta." Zeynep Hanım kağıdı ve çiçekleri elinde uzun süre tuttu. O küçücük hatıra yıllardır beklediği binlerce sözden daha değerliydi. Çünkü anlamıştı. Sevgi yüksek sesle ilan edilmez, küçük bir notla, bir demet çiçekle de anlatılabilirdi. Pencerenin önünde oturdu. Çayını yudumladı. İçinden bir fısıltı yükseldi. Bir annenin en büyük gücü, evladını yanında tutmaya çalışmak değil, onun dönebileceği bir yer olabilmektir. O an kalbinin derinlerinden gelen huzuru duydu. Artık kaybetmekten korkmuyordu. Çünkü biliyordu. Bir anne görünmez de olsa kök gibidir. Daima oradadır. Zeynep Hanım'ın hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Bir evladın kalbine ulaşmanın yolu ona sürekli ne verdiklerini hatırlatmaktan geçmiyor. Asıl yol sessizce alan açabilmekten, gerektiğinde susup sadece dinlemekten geçiyor. Belki siz de aynı soruları kendinize soruyorsunuzdur. Nerede yanlış yaptım? Beni neden aramıyorlar? Yokluğunu niye bu kadar derinden hissediyorum? Cevapların hepsi tek bir yerde saklı olabilir. Kendi varlığınızda. Çünkü bir anne önce kendini bulduğunda çocuğuyla bağını yeniden kurabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bir anne evladına en çok hangi anda yaklaşır sizce? Kendi yaşadığınız deneyimleri yorumlarda paylaşın. Çünkü belki de sizin bir cümleniz başka bir annenin kalbine dokunacak. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ve unutmayın, bazen en güçlü bağ hiç söylenmemiş kelimelerde gizlidir.